Merhabalar, Önce Çocuk TV'ye hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, sizlere bugün osteosarkomdan bahsedeceğim. Şimdi osteo kemik demek, sarkom da kemik ve yumuşak dokudan kaynaklanan tümörlerin genel adıdır. Dolayısıyla osteosarkom dediğimizde kemikten kaynaklanan tümörü kastederiz. Şimdi bu osteosarkom özellikle büyüme çağındaki çocuklarda sıkça görülen bir tümördür. Bu kemiklerin bir epifiz dediğimiz büyüme plaklarının olduğu uç noktaları, bir de diafiz dediğimiz yani şaft bölgeleri vardır. Şimdi bu osteosarkom özellikle bu büyüme plağının olduğu bölgeden ortaya çıkmaktadır. Şimdi büyüme plağı dediğiniz yer hücrelerin çok hızlıca çoğaldığı bir ortam artı büyüme çağında daha sık görülen bir tümör dediğimizde aslında şunu anlamış oluyoruz. Hücre turnover'ının yani hücre çoğalmasının fazla olduğu ve yoğun olduğu dönemlerde ve bölgelerde çıkan bir tümör. Bu çocuklarda gördüğümüz en sık kemik tümörüdür. Peki bu yumuşak dokudan kaynaklanır mı? Hayır, bu osteosarkom yumuşak dokudan kaynaklanmaz. Bunu söylememin nedeni başka bir videoda anlatacağım. Ewing sarkomu da gene kemikten kaynaklanır ancak onun bir özelliği yumuşak dokudan da köken alabilmektedir. Peki konumuza dönelim. Osteosarkom en sık nereden kaynaklanır? Özellikle alt ekstremitelerde, diz çevresinde, sonra da kollarımızın üst kısımlardan, yani omuz bölgesine yakın bölgelerden kaynaklanmaktadır. Ve kemiğin uç bölgelerinde dediğimize göre, yani bu femur dediğimiz uyluk kemiğinin alt kısmı, tibia dediğimiz bu bacağımızın alt kısmının üst uç kısmından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla çocuklarımızın özellikle bu diz bölgesinde ve üst ekstremitelerinin uç bölgelerinde ortaya çıkan ağrı bizim için çok önemlidir. Şimdi semptomlarına geleceğim ama öncelikli olarak bazı soruları yanıtlayalım. 1. Bu osteosarkom neden olmaktadır? Maalesef bunun bir nedeni yok. Yani bildiğimiz bir nedeni yok. Ancak özellikle ikincil osteosarkomlarda mesela radyasyonun etkili olduğunu biliyoruz. Ama çocuklarda primer ilk defa ortaya çıkan durumlarda bunun neden olduğunu bilmiyoruz. İkincisi, az önce de en başta da ifade ettiğim gibi özellikle büyüme atağının olduğu dönemlerde ortaya çıkıyor. Üçüncüsü de erkeklerde kızlara göre daha sık ortaya çıkıyor. Şimdi bu tümör dişi cins, üreyen cins bir tümör. Buradan kastımız şudur. Birincisi bu hastalık ortaya çıktığında maalesef tedavi edilmediği takdirde büyür ve lokal olarak büyüdüğü gibi uzak bölgelere de metastaz yapar, yayılır. Bunun da en sık yayıldığı bölgeler akciğer olmak üzere diğer tüm organlara yayılım gösterebilir. Yani en sık akciğere yayılır ama diğer tüm organlara da yayılabilme potansiyeli vardır. Dolayısıyla bu hastalıkta tanının erken konulması bizim için çok önemlidir. Neden? Çünkü siz tanıyı erken koyduğunuz zaman şimdi bu tümör nereden kaynaklanıyor dedik? Kol ve bacaklarda. Peki kol ve bacaklarda ameliyat o kadar kolay ve pratik mi? Hayır. Dolayısıyla biz bu tümörde erken tanı koyduğumuz takdirde ekstremite koruyucu cerrahi dediğimiz, yani kolunu ve bacağını kesmeden salim bir cerrahi sınırla, negatif temiz bir cerrahi sınırla tümörün çıkarılması mümkünken geç kaldığımız takdirde maalesef bu şans ciddi olarak heba olmaktadır. Dolayısıyla erken tanı bu açıdan önemli. Peki kol ve bacaklar dışında diğer omurgalardan, leğen kemiğinden ve diğer tüm kemiklerden de kaynaklanabilmektedir. Dolayısıyla mesela omurgadan kaynaklı bir osteosarkom olması durumunda omuriliğe bası yapacağı için kalıcı felçler ve sakatlıklar ortaya çıkarabilmektedir. Peki leğen kemiğinde böyle bir şey olduğunda gene omuriliğe baskı yapacak şekilde yayılım gösterebilir veya orada özellikle komşu organlara bası yaparak mesela örneğin böbreklere, böbrekten idrarın boşaltımını sağlayan üreterlere yani kanallara ya da idrar torbasına ya da anüs dediğimiz kaka yapma bölgesine yapılacağı basıya bağlı olarak kaka idrar kaçırma ve diğer birçok komplikasyona yol açabilmektedir. O zaman burada ne demek istiyorum ben?
Yani kol ve bacaklarda ekstremite koruyucu cerrahinin mümkün olmasını sağlamak ya da omurga gibi, pelvis gibi yani leğen kemiğinin olduğu bölgelerdeki organ ve sinir hasarlarını engellemek açısından belirti ve bulguların farkında olmak ve erken tanıyı koymak çok önemlidir. Peki bu erken tanının başka bir önemi var mı? Evet var. Eğer bir çocukta osteosarkom metastatikse yani akciğere ve başka organlara yayılım varsa tedavi şansı %40-50'lerdeyken metastaz olmaması durumunda bu tedavi şansı %80'lere çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle hem tedavi şansı artmakta hem de çocuğumuzun hayatını etkileyecek, organ fonksiyonlarını koruyacak tedavi şansını artırmaktadır. Dolayısıyla şimdi ifade edeceğim belirti ve bulguların farkında olmak ve hızlı davranmak çok önemli. Peki bu tümörün belirti ve bulguları nedir? En önemli belirti ağrı, sertlik ve hassasiyettir. Örneğin biliyorsunuz işte büyüme ağrıları, travma ağrıları gibi bir sürü ifadeler kullanılır bu dönemde. Şöyle bir durum vardır. Mesela biz genelde osteosarkom tanısı koyduğumuz çocukların öncesinde bir travma öyküsü vardır. Aslında bu tesadüfen ortaya çıkan bir birlikteliktir. Yani tümör olduğu, kanser olduğu değil ama bir yere çarpıyor, sonra ağrı başlıyor ve devam ediyor. Biz bir şekilde değerlendirip tanıyı kesinleştiriyoruz. Burada çok önemli olan bir nokta şu, eğer çocuğumuzun belli bir bölgesinde, mesela atıyorum sağ dizinde bir ağrı var, bu devam ediyor, gece uyandırıyor ve buna eşlik eden sertlik, hassasiyet, eklem açıklığında daralma yani hareket kısıtlılığı ortaya çıkıyorsa bu durumda kesinlikle zaman kaybedilmeden hekime başvurulmalıdır. Yani özetlemek gerekirse ağrı eklem bölgesinde ya da bir kemik bölgesinde eklem olmak zorunda değil. Mesela pelvis bölgesinde olabilir, uylukta olabilir, sırt ağrısı olabilir, kol bacakta olabilir, kafada olabilir, yüzde olabilir. Çünkü kemiğin olduğu her yerde bu tümör ortaya çıkabilir. Direngen bir ağrı varsa, uykudan uyandıran bir ağrı varsa, lokalse hele bir de buna bir bastığında sertlik ve hassasiyet eşlik ediyorsa bu durumda zaman kaybetmeden derhal bir hekime başvurulmalıdır. Bu ağrının tipik diğer bir özelliği ise yayılan, direngen ve artan bir nitelikte olmasıdır. Ve bu ağrı çocuğumuzun uykudan uyandıran bir niteliktedir. Ve o bölgede şişlik, kızarıklık, ısartışla beraber bir hareket kısıtlılığı olmaktadır. Az önce ifade ettiğim gibi eğer bu tümör omurgalardan kaynaklanıyorsa burada çocuğumuzda bir kol ve bacaklarda tutmama, güçsüzlük veya hissizlik ortaya çıkabilmektedir. Ya da çocuğumuzun leğen kemiğinin olduğu bölgelerde ortaya çıkıyorsa bu durumda da çocukta kaka idrar kaçırma ve o bölgede ağrının da olduğu bu tablo ortaya çıkabilmektedir. Diğer bir önemli nokta ise patolojik kırıklardır. Yani durduk yerde çok minik bir travmayla, orantısız bir travmayla bir çocukta kol ve bacakta bir kırık ortaya çıkıyorsa biz bu durumda mutlaka şüphelenir, gerekli araştırmaları yaparız. Yine bu çocuklarda diğer önemli bir nokta ise bazen nadir de olsa osteosarkomda kemik ince tutulumuna bağlı olarak kansızlık, kilo kaybı, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk gibi belirtiler de ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla çocuğumuzun bu semptomlarının farkında olup böyle bir durumda mutlaka hızlı bir şekilde araştırıp tanıyı koymamız gerekir. Peki bize böyle bir şüpheyle çocuk geldiğinde nasıl yaklaşıyoruz? Bir, ilgili bölgenin bir düz grafisini çekiyoruz. Orada kemiğin zarındaki değişimler ve tümörün oluştuğu bölgede bir üçgen oluşmakta. Biz bunu görebilmekteyiz. İki ve en önemli tanısal yöntemimiz MR. İlgili bölgenin MR'ını çekiyoruz. Onun hem eklem ilişkisi, yumuşak doku ilişkisi, kemiğin boyutu, verdiğimiz kontrast maddenin ilacın tutulum oranı gibi tüm komşu yapılarla ilişkisini değerlendirip ona göre ayrıntılı bir bilgi elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla MR osteosarkomda çok çok önemli. Üçüncü bir nokta ise bilgisayarla tomografi. Özellikle yavrumuz bize geldiğinde akciğer tomografisini çekip mutlaka metastazlık olup olmadığına bakıyoruz. Şimdi bunlar yaptıktan sonra bizim artık son dönemlerde kullandığımız artık pozitron emisyon tomografisidir. Yani tüm meşhur adıyla PET-CT. Biz şu anda osteosarkomda PET-CT bizim için en önemli evreleme için yaptığımız
bir çalışmadır. Yani metastaz var mı yok mu PET çekerek bunu ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyoruz. Kan testlerinde genelde bir alkalen fosfataz, bu kemikten salgılanan bir enzim. Dolayısıyla bu genelde bir alkalen fosfatazda yükseklik olabilir. Onun dışında çok öyle kan testleriyle biz spesifik bir veri elde etmiyoruz. Tüm bunları yaptıktan sonra ilgili bölgede şüphelendiğimiz yerden biraz daha kalın bir iğneyle girip trukat biyopsi yapıyoruz. Yani oradan bir doku alıyoruz ve tanıyı kesinleştiriyoruz. Tanıyı koyduktan sonra da tedaviye başlıyoruz. Peki osteosarkomun tedavisini nasıl yapıyoruz? Şimdi osteosarkomun tedavisinde bir, kemoterapi, iki, cerrahi uygulanmaktadır. Ve bu iki antite mutlaka uygulanmaktadır. Osteosarkom genellikle radyoterapiye dirençlidir ve rutin tedavide yer almaz. Ancak rölaps olmuş, yani tedavi sonrası herhangi bir dönemde hastalık tekrarlamışsa o durumda palyatif amaçlı kullanılabilir. Ama onun dışında osteosarkomda radyoterapinin yeri yoktur. Peki kemoterapi süreci nasıl yönetilmektedir? Şimdi çocuğumuz bize geldi, tanısını koyduk, evrelemesini yaptıktan sonra biz kesinlikle derhal kemoterapi başlıyoruz. Yani ameliyat etmeden önce kemoterapi başlıyoruz. Yani neoadjüvan kemoterapi başlıyoruz. Bunun iki tane temel nedeni var. Bunlardan bir tanesi, biz osteosarkom bize geldiğinde biz bunu yaptığımız tetkiklerle gösteremesek bile %25 kan yoluyla metastatik olduğunu biliyoruz. İkinci ve önemli bir nokta ise kitleyi küçültüp maksimum bir salim cerrahi sınırla, yani ameliyat ettiğimiz zaman tümörün cerrahi sınırlarında tümör olmayacak şekilde bir cerrahi mümkün hale getirmek istiyoruz. Bu iki nedenle önce 6 ile 8 haftalık çoklu ilaçlardan oluşan kemoterapi ilaçlarını veriyoruz. Daha sonra metastaz bölgeleri ve pirbel kaynaklandığı bölgenin MR'la değerlendirmesini yapıp lokal kontrol amaçlı cerrahi açıdan değerlendiriyoruz. Şu anda klasik, konvansiyonel hale gelmiş olan cerrahi yaklaşımda temel yaklaşım ekstremite koruyucu cerrahidir. Yani çocuğun ampute etmeden mümkün oldukça bacağını, kolunu koruyarak bir ameliyat yapmaktır. Bu anlamda Türkiye'de ve benim bulunduğum merkezde çok deneyimli cerrah arkadaşlarımız var. Onlarla ta ilk tanı koyduğumuz andan itibaren irtibata geçip ameliyat sürecinin planlanmasını en baştan itibaren yapmaya çalışıyoruz ki hücum tedavisi, hücum kemoterapisi verdikten sonra zaman kaybetmeden cerrahi yapalım. Cerrahi yapıldıktan sonra bizim için çok önemli olan bir nokta var. O da biyopsi ameliyat materyalindeki nekroz oranıdır. Eğer bizim bu çıkardığımız tümörde nekroz oranı, yani ölü hücrelerin canlı hücrelere oranı, diğer bir ifadeyle bizim bu verdiğimiz kemoterapi ile o tümörde yüzde kaç hücreyi öldürebilmişiz? Buna bakıyoruz. Eğer %90 ve üzerinde bir nekroz oranımız var ise bu durumda kemoterapinin İşte iyi yanıtlı ya da kötü yanıtlı grupları vardır. Burada %90 üzerinde bir nekroz oranı varsa bu iyi yanıtlı demektir ve benzer ilaçlarla tedaviye devam ediyoruz. Ama eğer iyi bir yanıt söz konusu değilse o durumda mutlaka kemoterapi ilaçlarımızda değişikliklerle devam ediyoruz. Dolayısıyla burada da belli bir süre tedaviyi devam ettikten sonra, yani idame tedavi verdikten sonra tedaviyi kesip çocuğumuzu ömür boyu takip etmeye çalışıyoruz.